Selamlar millet. Hello Boys 2. sezon 9. bölümün incelemesine hoş geldiniz. Video dün yayınlandı ve sizlere taze bu videoyu yapmak için uyumadım. Konuya başlamadan önce emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenebilir ve teoriler için Discord sunucuma gelebilirsiniz. Katıl üyesi olarak maddi destek veren takipçilerime canı gönülden teşekkürler diyerek hemen başlayalım. Bu bölümde bizler kısaca Blitzo'nun neden bu halde olduğunu ve kendisiyle neden çatıştığını anlattı. Çünkü Blitzo bu bölümde ilk önce kendisiyle barışmaya ve kendini bulmayı aktarıyor. Bu bölüm 8. bölümün devamı niteliğindedir. O bölümün incelemesinde yer alan bazı kısımları yenilemek istiyorum. Çünkü Blitzo ve Stolas'ın arasındaki anlaşılamayan ilişkinin temel nedeni iletişim problemi. 9. bölümün incelemesinde şöyle bir cümle kurmuştum. Psikolojik açıdan ikisinin davranışları bu durumu çıkmaza soktu. Peki ama neden? Stolas kraliyet ailesindendir. Avrupa tarihini bilmeyenler için önemli bir nokta şudur. Stolas evlilik ve ilişkilerde gerçek duyguların önemli olmadığı bir ortamda büyümüştür. Aşka hasrettir ve uzun süredir Blitz'e aşıktır. İlk sezonda her şey seksle ilgiliydi ve Stolas, Blitz'e şantaj yapma veya emir verme konusunda sorun yaşamıyordu. Onun pozisyonundaki biri için bu doğal bir hareketti. Çünkü kitap olmaz ise dünyaya açılacak geçit olmaz, geçit olmaz ise imp iş bulamaz ve fakirleşirdi. Karakterlerin duygusal açıdan gelişim göstermesiyle birlikte ikisinin arasında çıkmaza ışık tutuyor. Çünkü Stolas, Blitzo'ya özgürlük verirken en büyük hatalardan bir tanesini yapmakta. Ona kristali verirken görkemli bir hareketle yapıyor. Bu da Blitz'in küçük ve zayıf hissetmesine neden oluyor. Kitabı geri almak Blitz için şok edici bir hamleydi. Yüzünün nasıl değiştiğini bu kısımdan anlayabilirsiniz. Belki Stolas beklentiyi çok girdi ve onu şaşırtmak istedi. Ancak şaşırtmak isterken aşağılamış oldu. Küçük düşen Blitz ise savunma mekanizmasını çalıştırdı. Bu durumu psikolojik açıdan ele almakta fayda var. Bu savunma mekanizması aslında mevcut durumu yalanlama veya alaya almakla başlıyor. Blitz'in bunu bir rol oyunu olduğunu düşünmesi bir savunma mekanizmasıdır. Özellikle yüksek mevkili birinin onu gerçekten sevebileceğini anlayamıyor. İkilinin arasındaki anlamsız iletişim kopması ise bu nedenlere dayalı olarak değişiyor. Son kısımlarda ise Blitz'in özür dilemeye çalışması işi batırdığını bildiğini ve Stolas'ı incitmek istemediğini gösteriyor. Stolas, Blitz'e duygularını ifade etmek ve onunla bu konuda konuşmak için çok daha fazla zamana sahipti. Ancak Blitz bu ani değişiklikle başa çıkamadı. Belki Stolas biraz daha naif ve gösterişsiz bir konuşma yapıp Blitz'in sakince nereye varacağını dinlemesi bambaşka bir sahneyle karşılaşmamıza neden olabilirdi. 9. bölüm ile birlikte bu kısımda bahsettiğim olay örgüsünün devamı olarak ortaya çıkıyor. Her ne kadar bölüm başında Blitzo Stolas ile konuşmak için gelse de yine iletişimlerinin zıt olması durumu çıkmaza sokuyor. Video başında sizlere söylediğim gibi Blitzo Stolas gibi mevki sahibi bir kraliyet mensubunun onu sevebileceği ihtimalini düşünemiyor. Bu kısımdaki her iki tarafta aslında suçlu konumda. Sadece Blitzo değil, Stolas'ın kartları tam olarak açık oynamaması, ona olan hislerini sadece karşılıklı çıkar ilişkisine dayandırması problemin ana kaynağı. Bölüm boyunca temelde ikisinin de istediği ve yakında bir durum var. Yalnız kalmak ve hayatını paylaşacak birinin olmaması. Bu arada aynı durumda olan tek kişi Stolas ve Blitzo değil, günümüz insanının tamamı neredeyse bu durumdan müzdarip. Neyse, konuya dönecek olursak da Stolas ve Blitzo'nun konuşmaları her zaman çıkmaza sürüklüyor ve birbirlerini iğneleyici konuşmaları olayı daha da kötü yerlere çekiyor. Blitzo, Stolas ile konuşmak için evine geldiğinde Stolas'ın tavrı onu geriyor ve Blitzo'nun bilmediği yeni olan bu duygu karşısında öfkeye kapılmasına neden oluyor. Durumu günümüz ile ele alalım. Öfkeli olan insanları gözlemlediğimizde veya kendini değersiz hisseden insanları sevgi karşısında daha da öfkelenir veya kendine buna layık göremez. Bu durum karşısında ise kişi kavga gibi yollara başvurur.
Bu bilinç altında kişinin sevgiyi tam olarak tanımlayamaması nedeniyle ortaya çıkar. İşte tam bu noktada Bitso bu duygu karşısında çaresiz. Çünkü gerçek anlamda hayatı boyunca bu duyguyu tatmamış veya bu duygu karşısında çaresiz kalıp öfkeye başvurmuş. Bitso'nun hayatı boyunca sevgisini hissettiği tek kişi annesiydi. Onun da zaten ölümüne neden oldu. Hali böyle olunca da bilinç altında sevdiği kişilere zarar verme korkusu da meydana çıkıyor. Bitso'nun partisini ele alalım. Parti öncesinde kötü ilişkiler yaşadığı tüm herkesten özür dileyerek başlıyor. Karakterin bu tavrı ben yanlış yapıyorum ve böyle devam edemem düşüncesine kapılması ve işleri düzeltme dürtüsünün çalışmasına neden oluyor. En küçükten büyüye başladığı ve işi bitirme isteği aslında kendisiyle barışmak için. Bitso kendisiyle çatışıyor. Psikolojik açıdan kendini tanıyamıyor. O bastırılmış duyguların esiri olmuş durumda. Bölüm bizlere Stolas'tan çok Bitso'nun kendini bulma arayışını aktarıyor. Stolas ona ben senden sadece sevgi ve önemsenme istedim dediğinde bu durum Bitso'yu üzüyor. Çünkü zaten kendi de bunu istiyor. Ancak durumu açığa çıkarmada zorlanıyor. Partiye giden Bitso görüyor ki hayatı boyunca o kadar çok insana zarar vermiş ki kendinden utanıyor. Onların ne halde olduklarını görüyor ve içten içe kendini sorguluyor. Bir insan gerçek anlamda sevdiği kişi için elinden ne gelirse yapar. Örnek vermek gerekirse bu sahnede bence her şeyi anlattı. Bitso Stolas ile konuşmaya çalışırken Stolas'ın Bitso'yu saklamaya çalışması en iyi örneklerden bir tanesi. O anda Stolas sarhoş ve düşündüğü tek şey Bitso'yu korumak ve onun zarar görmesini engellemek. Bitso bu durum karşısında onunla sakin ve yapıcı bir biçimde konuşuyor ancak endişeleri onun zamanlamayı tutturamamasına neden oluyor. Çünkü Stolas ağladığı anda elini omzuna koyup o anda hislerini ve endişelerini dile getirse olay kökten çözülecek. Ancak bir anlık tereddüt onun işleri daha da kötüye götürmesine neden oluyor. Sonrasında eski sevgilisi olan Veronica ile konuşması ona daha da farkındalık kazandırıyor. Ben insanlara senin vermiş olduğum zararı telafi edecek bir yol sunuyorum derken gerçek anlamda Bitso'nun arkasında bıraktığı onlarca enkaza tepeden bakmasına yani resme uzaktan bakmasına neden oluyor. İşte Bitso'nun büyük resmi bu. O insanlara zarar verip bir şekilde çekiliyor ve arkasına dahi bakmıyor. Halbuki insanlar onunla olan iletişiminden sonra harap bir hale geliyor. Tıpkı Stolas gibi. Stolas dans ederken onu kıskanması ve onun için endişelenmesi Stolas'a olan hislerini aslında gösteriyor. İçten içe onu önemsiyor ve kıskanıyor. Ancak yine bilmediği duyguların esiri oluyor. Veronica ona bazen bırakmak gerekir dediğinde kafasına dank ediyor. Eğer Stolas böyle mutluysa ve ben ona zarar veriyorsam uzak durmalıyım. Bu fikir kafasına düştükten sonra oradan uzaklaşıyor. Aslında bu sefer de Bitso işi batırıyor. 2 bölümdür ikisinin çıkmazlarına şahit oluyoruz. İkilinin iletişim kopukluğu yollarının daha da ayrılmasına neden oluyor. Ancak bu fazla uzun sürmez diye düşünüyorum. Çünkü yapımcılar yavaş yavaş ikisinin de ilişkilerine köprü görevi görecek olaylarla süslüyor. Her ayrılık sonrası İki karakterde de farkındalık kazanıyor ki bu iyi bir şey. Kişi kendinin farkında olmadan bırakın ilişkiyi yürütmeyi kendini daim ettiremez. Bitso ve Stolas bu farkındalıklarını kazandıktan sonra tekrar birleşeceklerine eminim. Ayrıca bu seriyi devam ettiren Bitso ve Stolas yani kolay kolay iki karakteri harcamazlar. Bu arada geçen videolarımda Stolas ölecek dedim, ağzıma ettiniz yine. Ya arkadaşlar, senaristler Stolas'ın erken ölümünü doğrulamış. Çünkü Stolas daha çocukken kendi geleceğini görmüş. Yani o yüzden bana yüklenmeyin. Bari Stolas ölmeden önce Bitso ile barışsa da bir rahat etsek artık diyelim ve videonun sonuna gelelim. Sizin bu bölüm ile alakalı fikir ve düşünceleriniz neler? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sadece bu emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenebilir ve yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Katıl üyesi olan herkese teşekkür eder. Teoriler için ise Discord sunucuma gelmeyi unutma diyerek bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.